Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel, muhteşem bir şal modeli anlatacağım. Alize'nin kendi sayfasında paylaştığı yelpaze şal modeli arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel, çok da kolay. Böyle karmaşık gibi gelebilir ama çok kolay, çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak Alize Angora Gold kullanacağım. 3 yumak yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 yumak yeterli olur. Şiş olarak ise tığ olarak ise 3 numara 2,20 milimetrelik tığ kullanarak öreceğim. Farklı bir örülüş şekli var arkadaşlar. Yelpaze şeklinde ya da üçgen şeklinde desenlerimiz var. Şerit halinde ilerliyor. Kendi sayfalarında 13 tane yelpaze yapmışlar. Yelpaze deseni ya da üçgen yan yana 13 tane yapmışlar. Ama çok büyük olur diye düşünüyorum. Ben 12 tane yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama eliniz sıkıysa 13 tane yapabilirsiniz. Şöyle zincir çekerek başlayacağız. İlk önce alt kısmını öreceğiz. Yani ense kısmında gelen kısmı şeritler halinde öreceğiz. Birinci sıra, ikinci sıra. Birinci sırada 13 tane yelpaze varsa ikinci sırada 12, 11, 10, 9 o şekilde ilerleyecek. Size bütün ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Üçgen şeklinde olacağı için başlangıcında şöyle zincir kısmı bu şekilde olacağı için zinciri çok fazla çekmemiz lazım. 2,5-3 metreye yakın zincir çekelim. Az olmasın, fazla olsun, fazlasını keseriz arkadaşlar. 2,5 metreden daha fazla zincir çekin. Yetmezse ip bağlayıp tekrardan ucuna zincir eklenebilir. Sorun olmaz. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi çok hoş, çok güzel, çok da istek alan modellerden bir tanesiydi. Kısa zamanda böyle. Evet, dediğim gibi ben 4 desen üzerine çalışacağım. 4 tane yelpaze yapacağım. 4, 3, 2, 1 şeklinde ilerleyeceğim. Ama siz eliniz genişse 12 tane yapın. Sıkıysa 13 tane yapacaksınız arkadaşlar. O boyutta zincir çekin. 2,5-3 metreye yakın zincir çekin. Ben de şöyle size anlatacağım kadar zincir çekip sonrasını göstereceğim. Evet, 4 desen yetecek kadar zincirimi çektim. Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6. hatta 7. zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire başına dolamadan batıyorum. Evet. Şimdi çevirdim. Bakın çevirdim. Tığıma doladım. Buradaki zinciri ilk trabzan olarak kabul ediyorum. Bu yuvanın içine bakın. Şu ilk yaptığım yuvanın içine bir dolayıp 3 defa da çektim. 5 tane trabzan yapıyorum. Buradaki zincirle birlikte 6 olacak. Evet, 3 oldu zincirle birlikte. Bir doluyorum, 3 defa da çekiyorum. 4 oldu. 5 ve 6. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Trabzan birinci sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıradayım. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Kutucuk yapıyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra kutucuk yapacağız. Evet, 2 zincir sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 6 tane kutucuk olacak. 2 zincir sıradaki trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Şöyle sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 2 zincir çektik. Karşıya da sabitlerken 6.'yı yapmış olacağız. Yan tarafta zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 6 tane kutucuğum oldu. İkinci sırada. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3.'ye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Çevirdim. 3. sıradayız. Hemen bu ilk yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu yandaki zincirde trabzan olarak kabul ediyorum. O yüzden 2 tane yaptım.
O zincirle birlikte 3 oldu. Diğer yuvalarıma da, kutucukların içine de her birine 3 trabzan yapıyorum. Dediğim gibi trabzanları bir doluyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Sıradaki yuvaya geçtim. 3 trabzan. 2, 3. Sıradakine geçtim. 3 trabzan. Evet, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Kutucukların sayısı aynı olsun arkadaşlar. Trabzanları da her kutucuğa 3 batmaya çalışın. Yani kesinlikle 3 batın. Farklı sayıda olmasın. Model bozulur. Evet, son kutucuğa da 3 trabzanımı yapıyorum. Benimle aynı yaparsanız hiçbir sorun olmaz. Evet, bu şekilde 3. sıramı tamamladım. 5 zincir çekiyorum. Toplamda 8 sıra olacak. 4 sıra trabzan sırası, 4 sıra kutucuk sırası. 5 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir, 1 trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bu sırada bir tane atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. 2 zincir, 1 atladım. İkinciye trabzan. 2 zincir, 1 tane atladım. İkinciye trabzan. Evet, ilkinde ikinciye batacaktım ama ben bir modelime bakayım. Çok özür dilerim arkadaşlar. İlkinde ikinciye batacaktım. 5 zincirden sonra ilk trabzan değil, ikinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Yanlış olmasın. 2 zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir atlıyorum. İkinciye trabzan. Kutucuk sayısı 9 tane olması lazım. 4. sırada. 2 zincir, bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. 2 zincir. Şöyle ben yine de sayayım. 9 tane olması lazım arkadaşlar. Dediğim gibi kutucukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bunu da yaparsam 9 olur. O yüzden karşıya 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincire başına dolamadan batıyorum. Ve çevirdim. Evet. 4. sırayı tamamladık. 5. sıra trabzan sırasındayız. Bu kenardaki zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. O yüzden ilk kutucuğa 2 trabzan yapıyorum. Onunla birlikte 3 oluyor. Şöyle. Sıradaki kutucuğa 3 trabzan. Evet, 5. sıra her kutucuğa 3 trabzan yaparak ilerliyorum. Çok kolay. Gördüğünüz gibi bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan. Kutucukların sayısı önemli arkadaşlar. Trabzanlarda her kutucuğa 3 tane olacak. 2 ve 3. Evet, bu şekilde son kutucuğa kadar gelelim. Evet, tamamladım. Son kutucuğuma da 3 trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzanı atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Kutucuk sırası 6. sıradayız. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Toplamda kutucuk sayısı 14 tane olacak. Evet, şöyle şuraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle kutucukları sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 2 zincir çektim. 14. de kapatınca yapacağız. Kapatırken bakın 1, 2, 3. 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Son kutucuğumu da yapmış oldum. 3 zincir. Şöyle zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Tığıma doladım.
Hemen bu ilk yuvaya 2 trabzan yapıyorum. İlk yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 3 olmuş oluyor. Diğerlerine 3 3 batıyorum. 2 3. Sıradaki kutucuğa 3 trabzan. Her kutucuğa 3 trabzan yaparak son kutucuğumuza kadar gelin. Evet, son kutucuğa kadar geldim. Ona da 3 trabzanımı yaptım. 7. sırayı tamamladım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzanı atlıyorum, ikinciye trabzan. Kutucuk sırasındayız. Son sıra arkadaşlar. 2 zincir, bir atladım, ikinciye trabzan. 2 zincir, bir tane atladım, ikinciye trabzan. Trabzanları bir dolayıp 3 defa da çekin. Boyunu uzun tutun arkadaşlar ki böyle güzel dursun. 2 zincir, bir tane atladım, ikinciye trabzan. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. 21 tane kutucuğumuz olacak. Evet, kutucuklarımı yaptım. 20 tane kutucuğum oldu. Şimdi 21. de karşıya sabitliyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, 21 tane olmuş oldu. Bir tane yelpazemi hazırladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde hazırladım. Şimdi kaydırma tekniğiyle şuraya kadar gelip ikinci yelpazemi de yapacağım. Hem sağ taraftaki zincire hem de sol taraftaki zincire sabitleyeceğim. Şöyle bu şekilde olacak. Dediğim gibi zinciri fazla çekin dememin sebebi buydu. Şöyle bakın bu şekilde olacak. Evet. Şöyle göstereyim. 8 sırada tamamladık arkadaşlar. Trabzan sıraları 1 2 3 4 tane oldu. 4 tane de kutucuk sırası yani kafes sırası oldu. Toplamda 8 sıra. Şimdi benimle aynı şekilde yapın arkadaşlar. Sıradaki zincire batıyorum. Kaydırma tekniğiyle 24 kaydırma tekniği yaparak ilerliyorum. 1, sıradakine battım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 2, sıradaki zincire battım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 3, sıradaki zincire battım, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10 batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. 11. Bu şekilde 24'e ilerleyelim arkadaşlar. Evet, kaydırma tekniğiyle 24 tane zincir ya da sık iğne yaptım diyelim arkadaşlar. Şimdi burada yuva yapacağız. 1 2 3 elini sıkıysa 4 zincir çekin arkadaşlar. 4 zincir çektim. Zincirleri sayıyorum alttan. 1 2 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Yine sayıyorum zincirlerimi. 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Evet, yuva yaptığımız yer burası olacak. Bunu da trabzan olarak kabul edeceğiz. Aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Burada ne yaptıysak aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Şöyle çevirdim. Bu zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. O yüzden bu yuvanın içine 5 tane trabzan yapıyorum. Onunla birlikte 6 olacak. Evet, bu baştaki zincirle birlikte 2 oldu. 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra yan taraftan bakın zincirleri sayıyorum. 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Yine yan taraftan sayıyorum. Bakın. 1 2 üçüncüye sık iğne yapıyorum. İlkine kaydırma tekniği, ikinciye sık iğne yapıyorum. Dikkat ettiyseniz. Şöyle tığıma doladım. 2 zincir çekiyorum. Trabzan sırasını yaptık. Şimdi kutucuk sırasındayız. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. İkinci sırada ne yapsak aynısı. Sıradakine trabzan. 2 zincir. Sıradakine trabzan.
2 zincir, sıradakine trabzan. 6 tane kutucuk olacak. 2 zincir. Evet, sıradakine trabzan. Şöyle kamerada dalgalanma var, onu düzelteyim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, kutucuklarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 olmuş. 2 zincir çekiyorum. Şöyle şuradan zincirleri sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Yandaki zincirleri sayıyorum. 1 2 3. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Çevirdim. Tığıma doladım. Trabzan sırasındayız. İlk kutucuğa ne yapıyorduk? 2 tane trabzan yapıyorduk. 1 2. Tığıma doladım. Zincirle birlikte 3 olmuş oldu. Sıradaki kutucuğa 3 trabzan. 1 2 3. Her kutucuğa 3 trabzan yapıyoruz. Sıradaki kutucuğa 3 trabzan. 1 2 3. Evet, her kutucuğa 3 trabzan yaparak son kutucuğumuza kadar gelelim. Evet, son kutucuğuma da 3 trabzan yaptıktan sonra yan taraftan zincirleri sayıyorum. Bakın, 1 2 3. Şöyle yuvalar var, onları sayıyorum. Yuvaya, 3. yuvaya battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3. sıramı tamamlamış oldum. 3 zincir çekiyorum. Yine sayıyorum. Bakın, 1 2 3.'ye başına dolamadan batıyorum ve çevirdim. Çevirdim. 2 zincir çekiyorum. Kutucuk sırası, tığıma doladım. 4. sırada 9 tane kutucuğum olması lazım. İlk kutucuğa değil, ikinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. 2 zincir, bir tane atladım, ikinciye trabzan. 2 zincir, bir atlıyorum, ikinciye trabzan. Evet, biraz hızlı yapayım. İkinciye trabzan. 2 zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. İkinciye trabzan. İkinciye trabzan. 2 zincir, şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 zincir çekmiştim. Zincirimi bakın. Şöyle. Evet, 1 2 üçüncüsüne batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, 1 2 üçüncüye sık iğne, bir üst sıraya geçmiş oldum ve çevirdim. Tığıma doladım. Trabzan sıramdayım. İlk kutucuğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Diğerlerine 3'er tane trabzan. 1 2 ve 3. Evet, her kutucuğa 3 trabzan yaparak son kutucuğumuza kadar gelelim. Evet, şöyle son kutucuğuma da 3 trabzan yaptım. Yan taraftan bakın, bu yuvaları sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Oraya sabitlemiş oldum. 1 2 3 zincir, 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği alıp buraya sık iğne yapıyorum. Evet, benimle aynı yapmaya çalışın, yoksa yanlış olur arkadaşlar. Şöyle çevirdim, tığıma doladım. 2 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. Kutucuk sırası, 2 zincir, bir atladım, ikinciye trabzan. Bu sırada 14 tane kutucuk olması lazım. Toplamda 14 kutucuk olacak. Evet. İlk sırada kutucuk sırasında 6, ikincide 9, üçüncüde 14, dördüncü kutucuk sırasında 21 tane olması lazım. Yoksa yanlış olur arkadaşlar modelimiz. Ona dikkat edin. Böyle saymaya mutlaka özen gösterin. Her kutucuk sırasını bitirdikten sonra. Evet, şöyle 2 zincir çekiyorum, beraber sayalım. 3 6 9 12. Şuraya 13. yapıyorum. 2 zincir, karşıdan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim
Evet, 14. kutucuğumuzu yaptık. 3 zincir, 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, çevirdim. İlk kutucuğa 2 trabzan, diğer kutucuklara 3'er trabzan batıyorum. 1 2 3, sıradakine 3. Evet, diğeriyle aynı şekilde yapıyoruz. Yanda burada sadece şöyle ileriye geldik kaydırma tekniğiyle arkadaşlar. Diğerlerini de aynı bu şekilde yapacağız. Evet, son kutucuğumuza kadar gelin. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, son kutucuğa 3 trabzanımı yaptım. Yan taraftan sayıyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir, 1 2 3. zincire kaydırma tekniği yapıyorum. Dediğim gibi tam 24 defa kaydırırsanız böyle yan yana denk gelecektir. Şimdi son sıramızı gideceğiz dönüp. Şöyle çevirdim. 2 zincir çekiyorum. Kutucuk sırasını, son kutucuk sırasıyla tamamlayacağız. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan. 2 zincir, ilkine değil, ikinciye trabzan. 2 zincir, ikinciye trabzan. Evet, kutucuklarımızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, 20 tane kutucuğumu yaptım. 2 zincir çektim. Karşıdan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, ikinci üçgen şeklinde yelpazemizi tamamladık arkadaşlar. Üçgenimizi tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Burada kaydırma tekniğiyle ilerlemiştik. 24 kaydırma tekniği uygulamıştık. Aynı işlemi yapacağız. Üçüncü desenimizi yapmak için. Evet, sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içine geçirdim. 1, sıradakine battım, ilmeği aldım, ilmeği içine geçirdim. 2 3 4 5 6. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. 24'e tamamlayalım. Evet, tam 24 defa kaydırdım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Alttan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 üçüncü zincire başına dolamadan batıyorum. Evet, yuvam bu ilk olan olacak. Şöyle çevirdim, tığıma doladım. Bu kenardaki zincire ilk trabzan olarak kabul ediyorum ve yuvama 5 tane trabzan yapıyorum. Onunla birlikte 6 olmuş olacak. Evet, baştaki zincirle birlikte 3 4 5 ve 6. Yan taraftan sayıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir, yan taraftan 1 2 üçüncüye sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, 2 zincir çekiyorum. Evet, trabzan sırası birinci sıraydı. Şimdi ikinci sıradayız. İlk trabzanın tepesine trabzan, 2 zincir, ikinciye trabzan, 2 zincir, yani ikinci derken hemen ikinci trabzana battık. Sıradakine trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzana trabzan, her trabzana bir batıyorum. 6 tane kutucuk olacak. Evet, 2 zincir şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 oldu. 2 zincir çektim. Zincirlerimi sayıyorum. 1 2 üçüncüye kaydırma tekniğiyle ekledim. 3 zincir, 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, çevirdim. Kutucuk sırası, trabzan sırasındayız. İlk kutucuğa 2 trabzan, zincirle birlikte 3 oluyor. O yüzden sonraki kutucuklara her birine 3 batıyorum. Artık bilirsiniz. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Yanlara ekleyerek ilerlenecek. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben 4 desen yapacağım arkadaşlar size. Böyle büyük bir parçada yetiştirmem uzun sürer, o yüzden 4 tane yapacağım. Siz de dediğim gibi şal örmek istiyorsanız, eliniz sıkıysa 13 tane böyle üçgenlerden yapın. Eliniz sıkıysa 13, eliniz genişse 12 tane yapın arkadaşlar. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Bu boşlukları dolduracağız.
ikinci sırada. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, şöyle dördüncü motifimin sonuna geldim. Yani siz 12 tane ya da eliniz sıkıysa 13 tane bu şekilde dilim yapın arkadaşlar. Son olarak ne yapacaksınız? Son kutucuğumu yapıyorum. Bakın 2 zincir çektim. Yine 1, 2, üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet, böyle tamamladım. Şimdi tersini gösteriyorum size. Evet, dediğim gibi 12 tane bu şekilde üçgen dilim yaptıktan sonra ipinizi kesin. Evet, kestim. Şimdi şöyle düz kısmı yukarıya bakacak şekilde çevirdim. Görüntüsü bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son görüntüsü bu. İpimizi kestik. Şuradan başlayacağız. Hep sağ taraftan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle 2 tane üçgen motif arasından düz kısmı bana bakıyor. Bakın şöyle şu şekilde. 2 tane, bakın bu motifte bir kutucuk, bu motifte bir kutucuk alacağız. Buradaki sağ taraftaki trabzana şuraya sabitleyeceğim. Şöyle ilmeğimi sabitledim. Bir zincirle sabitledim. 2, 3 zincir yeterli arkadaşlar. Buraya yine aynı şekilde burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 zincir çektik, sabitledik, 3 zincir çektik. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kamerayı çok kaldırmışım. Evet, 3 zincir çektim. Şimdi buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve çevirdim. Şöyle çevirdim. Arkasını çevirdim. Tığıma doladım. Bu oluşturduğum 3 zincir çekip oluşturduğum yuvanın içine bu ilk 3 zincir çekmiştim. Onu da trabzan olarak kabul ediyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektim. O yandaki trabzanla birlikte toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4 oldu. 5, 6. Evet, yan taraftaki zinciri de trabzan olarak kabul ettik. Onunla birlikte 6 tane oldu. Sonrasında bakın bu tarafa sabitleyeceğim. Trabzanların tepesine sabitliyorum. Buradaki karşımda trabzanım var. Şöyle buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki bakın yukarıdaki trabzana başına dolamadan batıyorum. Burada her iki yanına birden sabitliyoruz. Evet, şöyle çevirdim. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir sıra trabzan, bir sıra kutucuk sırası olacaktı. Hemen karşındaki ilk trabzana trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzana trabzan. İlk kutucuklarımın sayısı 6 tane olacaktı. 2 zincir. Sıradakine trabzan. 2 zincir. Mantık hep aynı. Bu şekilde bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan gideceğiz. 2 zincir sayıyorum. Kutucukları bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. 6.'yı kapatırken oluşturuyoruz. Karşıdaki trabzana bakın, denk gelen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 6 oldu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 zincir. Sıradaki trabzana başına dolamadan batıyorum. Ve çevirdim. Tığıma doladım. Bu zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. O yüzden bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan. 1, 2,
3. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan bilirsiniz artık. 2 ve 3. Evet, her yuvaya 3 3 batarak ilerleyelim. Şöyle hızlıca yapayım ben de. 1 2 3. Son yuvama 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Karşıya denk gelen trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzana sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Evet, bu sıra zincir zincir diyorum. Kutucuk sırası, zincir çekeceğiz. 2 zincir, tığıma doladım. Hemen bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Burada ikinciye battım, dikkat ettiyseniz. 2 zincir, bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Yani ilkinde ikinciye battık. Diğerlerinde de aynı şekilde ikinciye batarak kutucuk yapıyorum. Kutucuk sırası. Evet, bu sırada 9 tane kutucuğumuz olması lazım. Şöyle sıranın sonunu göstereceğim zaten. Devam edelim. Evet, kutucuklarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 zincir çektim. Şimdi 9'uncu da karşıya eklerken yapacağız. Karşı sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Ve tığıma doladım, çevirdim. Trabzan sırasındayız. Bu ilk zinciri, 3 zinciri trabzan kabul ettiğim için bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Diğer yuvalara 3'er tane trabzan. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3'er trabzan. 2 3. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 1 2 ve 3. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Son kutucuğumuza kadar gelelim. Evet, son kutucuğumun içine de 3 trabzanımı yaptım. Tam karşıya, yani sıradaki denk gelen yan taraftaki üçgenin sıradaki ya denk gelen trabzanın tepesine battım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, çevirdim. 2 zincir çekiyorum. Kutucuk sırasındayız. 1 2 zincir, tığıma doladım. İlk trabzana atlıyorum, ikinciye trabzan. 2 zincir, ilk trabzana atladım, ikinciye trabzan. 2 zincir, ilkini atladım, ikinciye trabzan. Bu sırada 14 tane kutucuğumuz olacak. 14'üncüyü yana eklerken yapacağız arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 13 tane kutucuğumu yaptım. Karşıya 2 zincir çektim. Karşıya sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içine geçirdim. 14. kutucuğumu da yapmış oldum. 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, son sıramızdayız arkadaşlar. Pardon, son diyorum. Son trabzan sırasındayız. Hemen bu yuvanın içine 2 tane, ilk yuvanın içine 2 trabzan, diğerlerini 3'er trabzan. 1 2 ve 3. Evet, her yuvaya 3 trabzan yaparak son kutucuğumuza kadar gelelim. Evet, trabzan sıramın sonuna geldim. Son kutucuğuma 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yan tarafta sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Evet, kutucuk sırası olduğu için direkt 2 zincir çektim, çevirdim. Tığımı doladım. İlk trabzana değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Evet, kutucuk yapıyoruz. 21 tane kutucuğumuz olacak. 2 zincir, bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. 2 zincir, bir atlıyorum, ikinciye trabzan.
Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, 20. kutucuğu yaptım. 2 zincir çektim. Karşıya sabitlerken 21.yi yapmış oluyorum. Sabitledim. Şöyle. Burada zincir çekmeden arkadaşlar karşıya sabitledik. Şöyle. Evet, bu boşluğu doldurduk. Buraya desen yaptık. Şimdi de şöyle göstereyim. Yine kaydırma tekniğiyle buraya kadar gelip burayı doldurmam gerekiyor. Aynı teknikle buraya gelip ve burayı doldurmam gerekiyor. Ne yapacağız? Kaydırma tekniğiyle şuradaki trabzanın üzerine kadar geleceğim. Evet, dilerseniz şöyle zincire batarak ilmeği alıp ilmeğin içinden geçin. Sonra trabzankine batın. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçin. Şöyle uzun çekiyorum. Kasmasın arkadaşlar. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle her zincire de batabilirsiniz ya da uzun tutup benim gibi bir iki defa da trabzana gelebilirsiniz. Şöyle bakın, şurada zincire batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmekleri uzun tutuyorum. Böyle kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Evet, tığımın ucu da kalın olunca aralara batabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Nasıl rahatsanız o şekilde batabilirsiniz. Şöyle. Evet, ikinci sırayı bu şekilde gidiyoruz. Zincire battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Trabzana battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle kasmamasına dikkat edin arkadaşlar. Kasmasın. Yani sıkı yapmayın. İlmeği geniş tutun. Evet, bakın geldim bile. Buraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bakın. Burada ilk kutucuğun trabzanı, sağ tarafta buradaki bu kutucuğun sol taraftaki trabzanına batacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapacağım. Karşıdaki trabzanın tepesine bakın. Şöyle batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, yuvamızı oluşturduk. Ne yapıyoruz? Burada yaptığımız işlemin aynısı, dediğim gibi çevirdim. Tığıma doladım. Bu zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. Ve yuvama ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Ve çeviriyorum. Evet, trabzanımızı yaptık. Kutucuk sırası 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir, sıradakine trabzan. 6 tane kutucuk olacak. 2 zincir, sıradakine trabzan. 2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan. İlk kutucuk sırasında bütün trabzanlara batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Karşıya batarken de 6.'yı oluşturdum. Karşı trabzanın tepesine kaydırma tekniğiyle battım. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum ve çeviriyorum. Trabzan sırası, tığıma doladım. İlk bakın buradaki zinciri trabzan kabul ettiğim için ilk yuvama 2 tane yapıyorum. 1 2, diğer yuvalarıma 3'er tane trabzan. 1 2 3, sıradakine 3. Evet, son kutucuğa da 3 trabzanımızı yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, son kutucuğuma da 3 trabzanımı yaptım.
sıradaki yandaki sırada gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve çevirdim. Kutucuk sırasındayız. 2 zincir, ilk trabzan değil ikinciye trabzan yapıyorum. 2 zincir, ilkini değil ikinciye trabzan. Bu sırada 9 tane kutucuğumuz olması lazım. Kutucukları sayın arkadaşlar, yanlış yapmayın. Tekrar hatırlatıyorum ama. Evet, artık bilirsiniz. Hem sağ taraftaki trabzana sabitleyeceksiniz. Sonra sol tarafa gelince sol taraftakine, bir üstte çıkarken sıradaki trabzana o şekilde git gel yapacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Şöyle bunu da tamamlayalım. Buradaki gibi 8 sıra yapalım arkadaşlar. Trabzanları ilk trabzan sırasından başlarsak 8 sıra örelim. Sonra diğerini yine şuraya kaydırmayı göstereceğim, buraya kadar göstereceğim inşallah. Evet, göstereyim arkadaşlar. Birinciyi beraber yaptık. İkincinde bakın sonuna geldiğim 21 tane kutucuk olacak. Burada iki desen arasında şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya sabitledim. Bunu da buraya sabitledim. 1, 2, 3 kutucuk var. Evet, yanlış yapmadınız, doğru yaptınız arkadaşlar. Burayı da bir sonraki sırada ne yapacağız, nasıl dolduracağız onu anlatacağım. Bundan sonra hep bu şekilde devam edecek zaten. Evet, 2 zincir çektim. Karşı trabzanın tepesine sabitliyorum. Pardon. Evet, tamamladık. Buradaki desenimizi de tamamladık. Şimdi kaydırma tekniğiyle şöyle yine buraya kadar geleceğim. Burada yaptığım işlemin aynısını, yani burada yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. Burada da göstermek istiyorum. İlmeğimi genişlettim. Zincirime batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi geniş tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde. Şöyle göstereyim tekrardan. Buradaki trabzanın tepesine kadar, buraya kadar gelelim. İlk kutucuğun öncesindeki trabzana kadar. Evet, gördüğünüz gibi buradaki trabzanın üzerine kadar geldim. Burada 3 zincir çekiyorum. Karşıdaki denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu zinciri trabzan olarak kabul ediyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvama 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. O yandaki trabzanla birlikte 6 tane oldu. Karşı denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle birinci sıramı tamamladım. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum ve çevirdim. 2 zincir, kutucuk sırasındayız. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzana trabzan, 2 zincir, ikinci trabzana trabzan. 6 tane kutucuk olacak. Evet, burayı da göstereyim size. 2 zincir, sıradakine trabzan, 2 zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan, 2 zincir, şöyle sayalım, 1 2 3 4 5 olmuş. Şimdi karşıya sabitlerken 6. kutucuğumu yapmış oldum. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine sık iğne çevirdim, tığıma doladım. İlk kutucuğa 2 tane trabzan sırasındayız. Diğerlerine 3 trabzan, 1 2 ve 3. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet, bunu tamamen anlattım. Şunu da şöyle yarıya kadar anlattım. Ondan sonrasını kendim devam ettim. Aralıklarda bu şekilde kalacak. Böyle bu sırayı da ikinci sıramızda, ikinci desen sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Sonra üçüncü sıraya geçeceğiz. Evet, ikinci sıramı tamamladım arkadaşlar. Yani sıranın sonundayım. Siz ilk sırada böyle üçgenlerden 12 tane yaptıysanız ikinci sırada 11 tane olacak arkadaşlar. Benimki 4 tane yaptığım için şimdi 3 tane oldu.
ikinci sırada. Evet, buraya sabitledim. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, ipimi kestim. Şöyle buradan başlayacağım. Bakın, burada başlayacak yer yok. Zaten üçgen şeklinde kapanacak. O yüzden şuradan başlayacağız yine. Başlarken de burada aralık var. Nasıl yapacağız, nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Bir zincir çektim. Yine yan taraftaki, bakın, trabzanın, sağ taraftaki trabzanın tepesine şöyle başına dolamadan batıyorum. Şunu saklayayım. Başına dolamadan battım. Tığıma doladığım, hiç zincir çekmeden, şuradaki, bakın, 3 tane kutucuk var. Şöyle ortadaki kutucuğun şöyle zincirine, şöyle şuraya, tepesine diyelim, ortasındaki zincire yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. 3 zincir, tığıma doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Sonra karşı taraftaki, bakın, trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, bir ileriye, başına dolamadan batıyorum. Yuvamızı oluşturduk. Şimdi trabzan sırasını yapacağız. Çevirdim. Tığıma doladım. Yine bunu ilk trabzan olarak kabul ediyorum. Bu yuvanın içine 5 tane trabzan yapıyorum. Sayarsak şöyle 3 oldu. Baştakiyle birlikte 4, 5 ve 6. Evet, sıradaki, bakın, sıradaki gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Çevirdim. Evet, birinci sıramızı yaptık. Şimdi kutucuk sırasındayız. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine trabzan. 6 tane kutucuk olacak. Mantık hep aynı arkadaşlar. 8 sıradan oluşan üçgen şeklinde desenler. Şerit halinde ilerliyor. 2 zincir. Evet, şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 2 zincir çektim. Karşıya sabitliyorum. 6 oldu. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Tığıma doladığım ilk yuvaya 2 trabzan. Diğer yuvalara 3 trabzan. Evet, her yuvaya 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Burada denk gelen trabzana sabitleyeceğiz. Sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Sonra kutucuk sırasını yapacağız. Buraya sabitleyeceğiz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Trabzan sırasını yapacağız. Bu şekilde yine 8 sıra yapalım arkadaşlar. Şöyle ön yüzden göstereyim. Ön yüzden diyorum. Şöyle. Evet, böyle git gel yapacağız. Sonra yine kaydırma tekniğiyle buraya geleceğiz. Hatta bunu yapalım arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle buraya gelelim. Burayı da tekrar göstereyim size. Evet, 3. sıranın ilk desenini tamamladım. Gördüğünüz gibi. Sonra burada 21 tane kutucuk yaptıktan sonra buraya sabitledim. Kaydırma tekniğiyle şöyle buradaki ilk trabzanı, bakın, buradaki kutucuğun, son kutucuğun ilk trabzanına kadar geldim. Dediğim gibi burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Tığıma doladım. Karşımda 3 kutucuk var. 2 desen arasında 3 kutucuk var. Ortadaki kutucuğun şöyle tepesindeki sık iğneye ya da zincir arkadaşlar. Yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. 3 zincir, tığıma doladım. Aynı yere trabzan. Ve karşıda denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bakın. 3 zincirle bir üst kata gidiyorum. Trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, çevirdim. Bu yuvanın içine 5 tane trabzan yapacağım. Yandaki zincirle birlikte 6 tane olmuş olacak. 2, 3, 4, 5.
Yandaki zincirle birlikte 6 oldu. Karşıda denk gelen trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Modelimi çevirdim. 2 zincir, tığıma doladım. Hemen ilk trabzan. Kutucuk yapıyoruz. 6 tane kutucuk olacak. Her bir trabzana bir trabzan, aralarda 2 zincir. 2 zincir. Bir trabzan, 2 zincir, sıradakine trabzan. Şöyle yine sayayım. 1 2 3 4, evet. Şuraya trabzan. 2 zincir, 5 oldu. Karşı trabzanın tepesine kaydırma tekniğiyle batıyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 oldu. 3 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne çeviriyorum. İlk kutucuğa 2 trabzan. Baştaki zincirle birlikte 3 oluyor. Diğerlerini de 3 3 batarak ilerliyoruz. Bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Böyle. Bunu da tamamlayacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacaksınız. Sonra bir üst sırada yine ne yapacaksınız? Şöyle şuraya sabitleyip yuvayı şuraya oluşturup bir sıra trabzan, bir sıra kutucuk, o şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Artık bilirsiniz. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, son olarak da bir tane desen olacak. Bir desene kadar devam edin. Ben de bunu bir desene düşüreceğim. Zaten şimdi 2 desendeyim arkadaşlar, biliyorsunuz. 2 desendeyim. Bu ikinci desende bitireceğim bu sırayı. Sonra bir desene düşeceğim. Sonra buraları nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Püskülü göstereceğim. Tüm detaylı anlatacağım inşallah. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Tek desenimi yaptım en son. Şimdi buradaki ense kısmına gelecek boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Şöyle şu şekilde çeviriyorum. Evet, bu şekilde çevirdim. Aynı mantıkla dolduracağız. Üç sıra öreceğiz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle bakın. Burayı dolduracağım için bakın şuradaki yuvanın karşısı, şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. Üç zincir. Karşıya bakın. Denk gelen kısım burası. Buraya kaydırma tekniğiyle battım. 3 zincir. Bir yukarıya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde üçgen şeklinde yuva yaptık. Çevirdim, tığıma doladım. Bu oluşan üçgen yuvaya şu zincirde trabzan olarak kabul ediyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. O yandaki zincirle birlikte 6 olmuş oldu. Sıradaki yuvaya şuraya sabitliyorum. Battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, sıradaki yuvaya yani bir yukarıya başına dolamadan battım. Çevirdim. 2 zincir, tığıma doladım. Hemen ilk trabzan kutucuk sırası 2 zincir, sıradaki trabzan 2 zincir, sıradakine trabzan. İki zincir, sıradakine trabzan. 2 zincir, 6 tane kutucuk olacak yine. Bakın 1 2 3 4 5. Denk gelen yuvaya sabitliyorum. 6.'yı yapmış oldum. 3 zincir, bir yukarıya başına dolamadan batıyorum. Çevirdim. Trabzan sırasındayım. Tığıma doladım. İlk yuvaya 2 trabzan. Yine bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. Sıradakine 3 trabzan. Evet, her yuvaya 3 trabzan yaparak son kutucuğumuza kadar gelelim. Evet, son kutucuğuma geldim. Şöyle
3 trabzanımı yaptım. Karşıya denk gelen yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle çeviriyorum. Kaydırma tekniğiyle bakın bu tarafa gidemeyeceğime göre şuraya kadar geleceğim. Çevirdim. Şöyle bir zincir çektim. Trabzan tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle kaydırma tekniğiyle şöyle bakın. Şuraya kadar geleceğiz ki burayı dolduralım. Evet, buraya kadar gelelim. İp kopartıp da yapabilirsiniz ama şöyle kaydırarak buraya kadar gelelim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, burayı doldurduk. Kaydırma tekniğiyle buraya kadar geldik arkadaşlar. Şöyle kaydırma tekniğiyle bakın. Şurada yuvam var. Onun tam karşısı şöyle son trabzan sırası diyelim. 3 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapacağım. 3 zincir. Karşıya bakın denk gelen yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Bir yukarıya başına dolamadan batıyorum. Şöyle batayım. Çevirdim. Tığıma doladım. Bunu birinci trabzan olarak kabul ediyorum. Yuvama 5 tane trabzan yapıyorum. O yandaki zincirle birlikte 3 oldu. 4 5 ve 6. Evet. Şöyle bakın şuradan anlıyorum nereye batacağım. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Bir yukarıya bakın şuradan bakıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Çevirdim. 2 zincir. Hemen ilk trabzan tepesine trabzan. Kutucuk sırasındayız. Evet, mantık aynı arkadaşlar. Böyle bu şekilde boşlukları dolduracağız. Bir sırada sık iğne ve trabzan şeklinde gideceğiz. Onu da burayı tamamlayıp size göstereceğim. Evet, 1 2 3 4 5 2 zincir. Buraya sabitliyorum. 3 zincir. Şuraya başına dolamadan batıyorum. Çevirdim. İlk yuvaya 2 trabzan. Diğer yuvalara 3'er trabzan batıyorum. 3'er trabzan yapıp buraya geleceğim. Sabitledikten sonra arkadaşlar burayı doldurduk. Geri dönüp şuraya kadar kaydırma tekniğiyle geleceğim ve burayı da dolduracağım. Bu şekilde bu ense kısmını doldurursunuz. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, boşlukları yarım desen şeklinde doldurdum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle son bir defa daha şöyle sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Siz dilerseniz buradan da başlayabilirsiniz. Ben şuradan başlayacağım size daha çabuk anlatayım diye. Şuraya sık iğne yapıyorum. Böyle sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Evet, böyle zincirlerime sık iğne yaparak iniyorum. Şuradaki boşlukları nasıl dolduracağız onu göstereceğim. Sık iğne yaparak indim. Şöyle şuraya gelince arkadaşlar şuraya geldim, sık iğnemi yaptım. Buraya batıyorum, trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Şöyle denk gelen şuraya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim ve sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, şöyle göstereyim bakın. Bir sırada bu şekilde ense kısmına gidersiniz. Böyle sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şuraya gelince 3 trabzan kalasıya şuraya 3 tane trabzan yapacağım. Şuraya sabitleyip sonra sık iğne yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ben böyle yapsaydım. Böyle de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Evet, şöyle uç kısmına da şöyle tamamen bitirdikten sonra buraları da trabzanla kapattıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Püskül yapmamız gerekiyor. Dikkat ettiyseniz ilk sıra bu sonradan yaptığımız bölümle birlikte düz kısmı, diğerleri ters görünüyor. Düz kısmı olarak isterseniz burayı kullanabilirsiniz.
İsterseniz buraları kullanabilirsiniz. Hani bunlar düz görünüyor çünkü. O şekilde kullanabilirsiniz. Püskülü nasıl yapacağız onu söyleyeyim. Püskülde bu her kutucuğa yapılmıştı arkadaşlar. Her kutucuğa püskül yapılmıştı. Şöyle bir tanesini beraber yapalım. Evet, püskül içinde şöyle göstereyim. Kitap ya da defter boyutunun ne kadar olmasını istiyorsanız arkadaşlar etrafını sararsınız. Sonra bakın şöyle ben 3 kat kullandım. 3 kat şeklinde alıp katlarsınız. Şöyle tutuyorum. Düz tarafının burasının olmasını istiyorsam şöyle şuradan başlayayım. Şu en dipten başlarsınız siz. Ben size daha göstereyim diye şuradan başlayacağım. Bakın şöyle şu şekilde tığım alttan yukarıya doğru batırdım. Çıkardım. Şöyle aldım. Sonra bu püskül arkadaşlar şöyle şurayı buradan geçiriyorum. Zincir çeker gibi geçireceğim. Şöyle kolaylık olsun diye göremezseniz şöyle elinize de geçirebilirsiniz. Şöyle. Evet. Bir tane atlayıp ikinciye de yapabilirsiniz. Böyle her yuvaya da yapabilirsiniz. Modelde her yuvaya yapılmıştı. Çok sık derseniz bir tane atlayıp ikinciye arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Bir karış kadar püskül kullanabilirsiniz. Böyle. Evet, çok hoş, çok güzel, harika bir model. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.